Dostlar merhaba. Bugün Ryzen işlemcimin sıcaklığını nasıl 16 derece birden düşürdüğümü ve 30 watt tasarruf ettiğimi sizlere anlatacağım. Hadi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce ufak bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. BIOS ayarlarına tam olarak hakim değilseniz, bilgisayar kullanımı ile ilgili eksikleriniz varsa lütfen çok fazla ayarlarla oynamayın. Default'u almayı kesinlikle öğrenin. Burada yaşayacağınız aksiliklerden ben sorumlu olmam. Bilginiz olsun. Bunlar teknik bilgisi biraz daha iyi olan insanların yapabileceği şeyler. Videoyu dikkatli izlerseniz siz de öğrenebilirsiniz tabii ki ama bu süreçte işlemciniz ya da anakartınız zarar görebilir. Bilginiz olsun. Ben öncelikle neyi nasıl yaptığımızı ve testlerimi anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. BIOS'a giriyorsunuz, bir takım ayarlar görüyorsunuz. Bu ayarların ne manaya geldiğini tam olarak bilmiyorsunuz. Öncelikle bundan bahsedeceğim. İlk olarak bazı BIOS'larda PPT, bazı BIOS'larda TDP olarak geçen Package Power Tracking özelliğinden bahsedeceğim. Bu özellik şunu anlatıyor arkadaşlar. Burada 120 Watt, 170 Watt, 95 Watt, 65 Watt gibi skalalar ve oto göreceksiniz. Siz burada sizin işlemcinize verilecek voltajı ve bu sayede alacağınız performansı belirliyorsunuz aslında. Bizim işlemcilerimizin default'u, benim işlemcim 7600, bütün testlerimi onunla yaptım. Default'u 65 volttur, bilginiz olsun. 90 volta kadar enerji alır bu sayede benim işlemcim. Evet, geldik arkadaşlar PBO limit ayarına. PBO limit ayarına girdiğinizde burada 4 tane seçenek çıkar. Auto, Disable, Motherboard, Manuel. Bu işlemcinize anakartın ne kadar voltaj vereceğine dair, ne kadar akım vereceğine dair bir ayardır. Bununla oynamanızı çok tavsiye etmiyorum. Bu konuda gerçekten iyi çalışmak gerekiyor. İnternette araştırırsanız işlemcinize uygun değerler bulabilirsiniz. Ama sağlıklı olmayabilir. Deneme yanılma yapmanız gerekebilir. Crash yiyebilirsiniz. Ben bugün anlatırken crash yiyeceğiniz ihtimallerden uzak durmaya çalışıyorum. Birincisi bu. İkincisi PBO Scaler seçeneği. Aslında bu seçenek işlemcinize siz voltaj verirken, yani PBO sayesinde performansını arttırırken ne kadar sabırlı olacağınızı belirliyor. Ne kadar sabırlı olacağınızı belirliyor derken şunu kastediyorum. Burada 2x, 4x, 10x diye çarpanlar göreceksiniz. Bu çarpanlar şunu anlatıyor. 2 katı süre boyunca voltajı ver, sıcaklığı da tolere et ve işlemciyi boostla gibi oto bırakmak en iyisi. Geldik şimdi GPU Boost Clock Override. Yani CPU'nuza ekstra bir, örneğin 4.0'da çalışıyorsa 4.2. 4.0'da çalışıyorsa negatif offset verirseniz 3.75'e düşürmek gibi CPU'nuzun çalışma performansıyla oynuyorsunuz. Yine otoda kalsın, biz zaten bunu duruma göre ayarlayacağız. Geldim, bazı BIOS'larda vardır GFX Curve Optimizer. Bu arkadaşlar bazı işlemciler içerisinde bir AMD'nin, özellikle Ryzen'lerde AMD'nin bir de ekran kartı bulunuyor. Sizin harici ekran kartınız varsa bununla hiç ilgilenmenize gerek yok. Bir de 4070'iniz varsa bu sizi hiç ilgilendirmiyor. Bilginiz olsun. Burayı geçiyorum. Şimdi geldik en güzel kısma. Curve Optimizer. Şimdi Curve Optimizer aslında nedir? İşlemciler fabrikada üretilirken arkadaşlar farklı silikon tipleriyle üretilir. İşlemcinin silikonlarının aynı işlemci için bile kalite farkları vardır. Ne demek bu? Biz hepimiz 7600 aldık. Kiminin işlemcisi 7600 için çok iyi bir işlemci olabiliyorken 9700 olamayacak bir işlemcidir. Veya 7600 için çok iyidir ama diğer 7600'lerden de daha kötü haldedir gibi durumlar oluşabilir arkadaşlar. Ama firmalar bunu tolere etmek için şunu yaparlar. İşlemcinizin hep sabit bir aralıkta çalışmasını sağlarlar. İşlemciler fabrikada üretimden çıktıktan sonra testleri yapılırken bu testler sırasında işlemciyi çok kararlı bir aralıkta tutarlar. Yani 75 watt ver ya da 1 volt ver ve bu işlemciyi 4'e getir, 4.0'a getir gibi. Ya da işte sen bu işlemciye ne zaman 1.05 volt ya da 90 volt verirsen bu işlemci 4.9'u görsün gibi çok sabit bir aralıkta tutarlar. Binlerce, yüz binlerce üretilen bu işlemciler bu sabit aralıkta kaldıkları zaman çıkabilecekleri üst performanslar olabilir. Biz bu videoda onu arıyoruz işte. Veya birazcık soğutmasını iyileştirmeye çalışıyoruz aslında. Şimdi gelelim bunu anlatalım. Bunu nasıl yapacağız? Curve Optimizer grafikte görüyorsunuz. Bu grafik şunu anlatıyor aslında dostlar. Bakın, pozitif offset, negatif offset ve standart ayar var. Negatif offset şu demek: daha düşük voltajlarla daha yüksek çekirdek hızlarını hedefle. Pozitif offset ise sen boost'a yönel, daha çok boost yap, daha çok boost yap. Sıcaklığı ben tolere ederim. İyi bir sıvı soğutmam var. Fan sesini dert etmem. Sen daha yüksek çekirdek hızlarını yakalamak için, daha fazla boost sürelerini yakalamak için yüksek voltaj ver demek. Oto ise dediğim gibi bu fabrikanın ayarladığı otomatik ayar. Biz bugün grafiğin aşağısına doğru inmeye çalışacağız. Daha serin,
Ama benzer performansı yakalamaya çalışacağız. Burada sıkıntılar olabiliyor. Ne gibi sıkıntılar oluyor Onur? Şöyle, siz işlemcinin ihtiyacı olan voltajı da vermezseniz mavi ekran yiyorsunuz, crash yiyorsunuz, takılma yaşıyorsunuz. Bunları da göz önünde bulundurun. Bunları yaşayabilirsiniz bu süreçte. Ama videonun sonunda bununla ilgili detaylı bir rehber vereceğim. Ben bu testleri bu sistemde yaparken sıcaklıkları düzgün ölçebilmek için sıvı soğutucumu devamlı %60'da çalışacak şekilde bıraktım. Yani kendini boostlayıp fan sesini arttırıp işlemciyi soğutmaya çalışmasın istedim. Şimdi gelelim testlere. Testlere bakalım. Testlerde ne sonuçlar almışız? Arkadaşlar sizler için iki farklı uygulamada 6 farklı senaryoyu test ettim. Şimdi ilk olarak işlemcimi default ayarlarda ve 65 Watt TDP'de çalıştırdım. Burada sonuçlar neredeyse aynı çıktı, bilginiz olsun. Yani ikisi de boşta 40 derecede çalıştı. İkisi de Cinebench testini yaparken 64-65 dereceleri gördü. 90 Watt harcadılar ve 13.464, 13.654 gibi puanlar aldılar. Çok yakın. Bu iki senaryoyu Cyberpunk'ta test ettiğimde maksimum sıcaklık olarak 63-64 dereceleri gördüm. Maksimum voltaj kullanımında 90-91 dereceleri gördüm. 190'a 193 FPS gördüm. Yani 3 FPS'lik bir fark gördüm arada. Bu şimdi dostlar benim 65 Watt ayarını seçtiğim durumda başıma gelen senaryo. Eğer ki ben bunu yapmasaydım da 120 Watt TDP'yi seçseydim, daha yüksek bir güç seçeneğini, bu sefer boşta yine 40 derecede çalışıyor. Ama Cinebench testi yaparken 64-65 olan dereceler 80'e çıkıyor. 90 Watt olan kullanım 120'ye çıkıyor. Cinebench puanı da neredeyse 300 puan artıyor tabii ki. Yani performansa da yansıyor dostlar. Geldim Cyberpunk testine, 120 Watt'tayım. Maksimum 70 dereceyi gördüm. Maksimum 100 Watt'ı gördüm. Diğer durumla arkadaşlar 20 FPS'lik bir fark yakaladım. 210 FPS'lere geldim artık. Çok güzel. Şimdi bakın ben burada 3 test daha yaptım. Negatif 10 yani negatif offset olarak 10 verdim. Ne demek 10 vermek? Yani bütün çekirdekleri o grafikte gördüğünüz aşağıya bir miktar kaydırdım ama bu çok küçük bir kaydırma. Yani artık işlemcim 4.0'a ulaşmak için daha düşük voltajdan başlayacak demek bu. Otodan başlamayacak demek. Şimdi bu durumda 10 verdim. Shaper'ı açtım. Shaper'da şu demek, crash yemesini engelle. Hani ihtiyaç olursa, bu grafik çok aşağıda kalırsa sen grafiğin aralarını yukarı boostla. Bu sayede benim crash yememi engelle demek. Boşta 34 dereceyi gördüm. Cinebench testinde 120 Watt'ta 80 dereceyi görmüştüm. Burada 64 dereceyi gördüm. Ve puanım 13.826 oldu arkadaşlar. Dikkat ettiniz mi? Başta yaptığım testlerden 200 puan fazla. Hala 120 Watt seviyesinde değilim ama iyi bir puan yakaladım. Cyberpunk'ta bu testi yaptığımda ise arkadaşlar maksimum 63 dereceyi gördüm. 86 Watt'ı gördüm ve 190 FPS gördüm. Yani benim başta 65 Watt'a ayarladığım ayarla birebir aynı sonuçları aldım. Ne fark etti Onur, birebir aynı sonuçları aldıysan? Şimdi arkadaşlar birebir aynı sonuçları aldım. Daha az voltaj harcadım Cyberpunk'ta. Daha serin çalıştım. 2 derece 3 derece önemli değil. Daha serin çalıştım. Şimdi asıl farka gelelim. Ben ne zaman ki negatif offset'i 20 yaptım ve Shaper'ı da kapattım. Çökeceksen çök dedim bilgisayara. Çökeceksen çök, yapacak bir şey yok. Ben bunu deniyorum. Bu durumda aslında Cinebench'te çok bir fark almadım. Ama Cinebench'te şunu yaşadım. 120 Watt'ta aldığım performansla aynı performansı aldım arkadaşlar. Yani ne oldu biliyor musunuz? 16 derece sıcaklık, 30 Watt elektrik azalmış olmasına rağmen Cinebench puanım aynı oldu. Cyberpunk'ta 10 derece daha soğuk çalıştı. 19 Watt daha az harcadı ve sadece 20 FPS kaybettim. Bunlar o kadar küçük değerler ki 20 FPS, 15 FPS. Cyberpunk'ta böyle çıktı, Cinebench'te daha yüksek çıktı. God of War'da yapın farklı çıkacaktır. Şimdi gayet güzel. Testin sonuçları bayağı bir şey anlattı. Aslında hiçbir şey yapmadım. Elimdeki işlemciye bir iki güzel ayar yaptım. Ve bu ayarları yaparken düzgünce test ettim. Hala crash yeme ihtimali var. Her zaman crash yiyebilir negatif offset verdiğinizde. Ama bu sayede 16 derecelik bir sıcaklık düşüşü ve benzer bir performansı yakaladım. Peki siz ne yapacaksınız? Deneyimli değilseniz TDP ayarları üzerinden oynama yaparak performansı arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Dediğim gibi sorumluluk sizlerde. İkinci olarak yapabileceğiniz bir şey söyleyeyim. Curve Optimizer kısmına girip negatif offsetler veriyoruz ya. Curve Shaper'ınız açık kalsın. Önce bir -5 verin. Test edin. Sıcaklıklara bakın. Sonra bir -10 verin. -15, -20, -25, -30. Ne zaman bir yerde sıkıntılı sonuçlar görmeye başladınız? Bilgisayar çöktü veya performans olması gerekenin çok altına indi.
korkunç bir performans düşüşü gördünüz. Bu durumda Curve Shaper'ı aktif edin. Shaper desteklesin. Bir daha test edin. Diyelim ki 25'te performans düştü. Curve Shaper açtınız, hala düşük. O zaman 20'ye dönün, kaydedin ve hayatınıza devam edin. Yani bunu online oyun oynayan arkadaşlar için şerhimi düşeyim, notumu düşeyim. Bu durumda her zaman crash yeme ihtimali var arkadaşlar, bu yapacağınız ayarlarla. Ama performansta artış var mı? Var. Siz diyelim ki eksi 25'te problem yaşıyorsunuz. Eksi 20 güvenli görünüyor. Eksi 15 en iyi sonuç. Büyük ihtimalle çok nadiren crash yersiniz veya hiç yemezsiniz. Ben yaklaşık 2 senedir, 1,5 senedir bu ayarları kullanıyorum. Türkçe çok kaynak bulamadım. İngilizce kaynaklardan çok araştırdım. Çok denemeler yaptım. Nihai sonuçta şunu gördüm. Yani o testleri ilk yaptığımda çöküyorsa çöküyor. Yoksa çökmüyor. Ben çökme yaşamadım yani. Evet arkadaşlar, buraya kadar sabrettiğiniz ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu tamamladık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz testleri yaptığınız zaman nasıl sonuçlar aldınız? Yorumlara lütfen ekleyin. Eğer ki istiyorsanız bu konunun Curve Shaper kısmıyla da ilgili detaylı bir video hazırlayabilirim. Hepinize buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.